Bugün masaya yatırdığımız soru, yani binlerce yıldır aklımızı kurcalayan o temel soru şu: gerçekten özgür bir irademiz var mı? Evet, hepimizin sorduğu bir soru bu. Aynen, bu soruyu cevaplamak için de elimizde iki çok farklı, hatta güçlü kaynak var. Biri beynin sırlarını aralayan modern nörobiyoloji. Diğeri de İslami düşüncenin getirdiği o irade ve kader kavramları. İşte bugünkü amacımız da bu iki farklı dünyanın birbiriyle nasıl konuştuğunu, birbirini nasıl aydınlattığını anlamaya çalışmak. Bakalım bir köprü kurabilecek miyiz? Hadi şu işin derinine inelim o zaman. Nörobilimle başlayalım. Benjamin Libet'in o meşhur deneyleri hepimizin kafasını karıştırıyor. Evet, oldukça. Bize ne söylüyor bu deneyler tam olarak? Aslında temel bulgu oldukça sarsıcı. Libet, basit bir eylemde bulunmaya, mesela parmağını oynatmaya karar verdiğimiz anı ölçüyor ve şunu görüyor: Neyi görüyor? beynimizde bu karardan yaklaşık yarım saniye önce bir elektriksel aktivitenin, yani hazırlık potansiyelinin başladığını keşfediyor. Bir dakika, yarım saniye mi? Evet, yani bilinçli zihnimiz daha hadi yapayım demeden çok önce beyin çoktan harekete geçmiş oluyor. Bu biraz rahatsız edici. Yani ben şimdi şu masadaki kahve fincanını almaya karar verdiğimde Evet, aslında beynim bu kararı benden habersiz çoktan vermiş oluyor ve benim karar verdim hissim sadece olup biteni onaylayan bir iç ses gibi mi? işte nöral determinizm denilen fikir tam olarak bu. Bu bakış açısına göre özgür irade, beynin yürüttüğü o biyokimyasal süreçlere bizim sonradan giydirdiğimiz bir hikaye sadece. Bir yanılsama yani. İlk bakış açısı, insan deneyiminin çok önemli bir parçasını gözden kaçırıyor. Neyi kaçırıyor? Bana Wittgenstein'ın o harika sorusunu hatırlatıyor hep. Kolumu kaldırmam olgusundan kolumun kalkması olgusunu çıkardığımda geriye ne kalır? Geriye ne kalır? Sanırım niyet, onu kaldırma isteğim mi? Tam olarak bu. Geriye kalan şey iradenin ta kendisi. Yani niyet, arzu, bir eylemin öznesi olma durumu. Biz sadece fiziksel hareketten ibaret değiliz ki. İşte bu niyet kavramı sanırım bizi kaynaklardaki ikinci perspektife, yani İslami düşünceye getiren mükemmel bir köprü. Çünkü orada da irade var ama ikiye ayrılmış bir irade, değil mi? Külli ve cüz'i irade. Evet, bu ayrım çok kilit bir ayrım. Külli irade, en basit haliyle oyunun kuralları gibidir. Oyunun kuralları. Asımız, bunlar bizim seçemediğimiz her şeyi kapsayan ilahi iradenin bir tecellisi. Anladım. Peki cüz'i irade? Cüz'i irade ise bu kurallar dahilinde bize verilen o kişisel oyun alanı. Sınırlı ama son derece anlamlı bir seçme özgürlüğü. Yani biri evrenin işletim sistemi, diğeri de benim o sistem üzerinde çalıştırdığım kişisel yazılım gibi mi? Harika bir benzetme. Kaynaklar bunu bir tür ortaklık olarak tanımlıyor zaten. Senin bir şeyi yapmayı seçmen, yani cüz'i iradeyle Evet. Allah'ın o eylemin gerçekleşmesi için yaratması, yani külli irade, birlikte işliyor. Bu, seçimlerinin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor asla. Tam tersine daha da anlamlı kılıyor belki de. Kesinlikle. Senin o minicik kişisel seçimin bütün o devasa sistem tarafından tanınıyor ve gerçeğe dönüştürülüyor. Peki, en heyecanlı kısım burası. Bu iki zıt gibi görünen fikri nasıl bir araya getireceğiz? Bir yanda beynimizdeki o hazırlık potansiyeli var. Bizden önce davranan beyin. Diğer yanda ise o küçük kişisel seçimin evrensel bir anlamı olduğunu söyleyen bir felsefe. Kaynaklar bu çelişkiyi çözmek için bir yol sunuyor mu? İşte en can alıcı nokta burası. Sunulan birleştirici fikir şu: ya o hazırlık potansiyeli, özgür iradenin yokluğunun kanıtı değilse ne peki? Ya o cüz'i iradenin üzerinde performansını sergilediği biyolojik bir sahneden ibaretse? Şöyle düşün, beynin, genlerin ve geçmiş deneyimlerinle şekillenmiş bir enstrüman. Güzel. Bu enstrüman sana sürekli olarak potansiyel notalar sunuyor. Yani eğilimler, arzular, refleksler. İşte o hazırlık potansiyeli bu notaların belirmesi. Anladım. Yani beyin seçeneklerden oluşan bir menü sunuyor ama o menüden neyi seçeceğimize karar veren, o son evet veya hayır diyen bizim bilinçli niyetimiz, yani cüz'i irademiz mi oluyor? Kesinlikle. Bütün bu karmaşık nöral aktivite, karar anına giden bir hazırlık süreci aslında.
Ama o tetiği çeken, o niyeti ortaya koyan sensin. İşte o sınırlı ama gerçek özgürlük, bizi eylemlerimizden sorumlu kılan ve hayatımıza anlam katan şeyin ta kendisi. O zaman özetlersek, bütün bunlar bizim için ne anlama geliyor? Nörobilim, özgürlüğümüzün sınırlarını ve içinde işlediği fiziksel mekanizmayı haritalandırıyor. İslami düşünce ise bu sınırlı özgürlüğe derin bir anlam ve ahlaki bir sorumluluk yüklüyor. Biri nasıl sorusuna, diğeri neden sorusuna odaklanıyor gibi. Aynen öyle. Birbirini tamamlıyorlar aslında, dışlamıyorlar.